Herkese selam arkadaşlar. Umarım her şey yolundadır. Konumuz Chiliz, CHZ. Biraz inceleyelim ve CHZ'de nasıl bir strateji uygulayabiliriz başarılı olmak için veya başarılı olabilecek stratejiler hangileri olabilir? Onlara bir bakalım diye videoyu çekiyoruz. Soran arkadaşlar da çok canlı yayında devamlı soruluyor. O yüzden videoyu çekiyorum ki canlı yayında soran arkadaşları bu videoya izlemelerini tavsiye edelim. Şimdi hemen geldik Chiliz'e. Chiliz'deki en güzel durum normal şartlarda arzının sınırlı olması ve arzının %99.99'unun piyasaya sürülmüş olması. Bu tip konular bazen dezavantaj, bazen avantajdır arkadaşlar. Bazen bu piyasalarda çok avantajlı gibi gözükebilecek şeyler dezavantaj, çok dezavantajlı gibi gözükebilecek şeyler de avantajlı olabiliyor. Normal şartlarda bu tip bir sınırlı arz ve arzın neredeyse demeyeyim, arzın tamamının piyasaya sürülmüş olması artık Chiliz'de yeni bir arz olmayacağı ve bu sürülen ürünün artık nadir bir ürün olduğu anlamına gelir ki bunun da aslında enstrümanın değerine değer katabileceği görüşü hakimdir normal şartlarda. Diğer şartlarda proje sahipleri bütün arzı piyasaya sürdüklerinden dolayı artık dükkanı kapatıp gitme moduna da girebilirler. Yani başka projeler ortaya çıkartabilirler. Yani Chiliz artık işleri bitmiştir, başka projelere bakalım diye düşünebilirler. Bilemezsin. Chiliz için söylemiyorum. Bu piyasaya sürülen arzında normal şartlarda eğer bu piyasaya sürülen arz küçük dağılmışsa, yani bildiğin küçük yatırımcılara ufak tefek dağıtılmışsa, o zaman da buradan hiçbir şey olmaz. Çünkü küçük yatırımcılar birleşip de bir karar alıp da Chiliz'i yukarı doğru götürme tasarrufunda bulunmaları çok zor olacaktır. Arzın tamamının piyasaya salınmış olmasında bile benim açımdan arzın belli ellerde, balina veya belli grupların eline, yani piyasaya sürülen miktarın geçmiş olması enstrümanda bir operasyon ihtimalini arttırır ve o operasyon ihtimaline karşı da biz de alım yaparız. Normalde hisse senetlerinde olsa kimin topladığı istihbaratının peşine düşersin. Belli kişiler ve gruplar vardır zaten veya şirketler. Onların topladığını gördüğün zaman bir enstrümanı çaktırmadan, zaten özel brokerlar falan vardır. Onlardan tanıdıkların varsa sen tahtanın dengesini bozmayacağını düşünüyorlarsa, sana güveniyorlarsa sana da üfürebilirler arkadaşlar. Operasyon yapılacak tahtaları. Burada öyle bir istihbaratımız söz konusu değil. Burada sadece teknik analize bakıp oradan psikolojiyi ölçmeye çalışıyoruz. Sınırlı arz ve arzın tamamının piyasaya sürülmesi normal şartlarda değerli ve her zaman istenebilecek bir durumdur arkadaşlar. Hemen teknik analize geçelim. Şimdi Chiliz'de normal şartlarda baştan söyleyeyim yalnız, hiç kimsenin duymak istediği cevapları vermekle mükellef değilim. Ben kendi analizimi yapıyorum. Chiliz 5 dolar, Chiliz 10 dolar, Chiliz 20 dolar, öyle başlıklar atmadım. İnceleme ve strateji dedim. Uçmuyoruz, kaçmıyoruz arkadaşlar. Yani video daha çok seyredilsin diye oraya bir tane Elon Musk resmi veya güzel bir kızın resmini veya Powell'ın resmini koyup da uçuyor Chiliz 5 dolar, Chiliz 10 dolar, kaçırıyorsun gibisinden başlıklar atıp da senin böyle gönlünü hoş tutacak değiliz. Biz gerçekleri görmeye çalışıyoruz. Konuya her zaman gerçekçi yaklaşmaya çalışıyoruz.
hissediyorumla, inanıyorumla, göreceksin baklarla yürümüyoruz arkadaşlar. İncelemeye çalışıyoruz. Sen de böyle daha sakin piyasalara, daha sakin, daha istikrarlı, daha gerçekçi yaklaşan biriysen bizim kanalımıza abone olabilirsin. Geceleri canlı yayında açıyoruz. Canlı yayınımız gayet neşeli, şen şakrak ve bilgi paylaşımı üzerine geçiyor. Ben çok memnunum. Gerçekten katılımcı arkadaşların da çok bilgili, görgülü olması bu açıdan bizim için de çok sevindirici oldu. İple çekiyorum canlı yayınları. Açıkça söyleyeyim. Sağ olun, var olun arkadaşlar. Telegram'ı açıklama tarafında da Telegram ve Twitter linkleri var. Onlara da dahil olabilirsin. Ücretsiz arkadaşlar. Videoyu beğenmeyi de unutmazsan seviniriz. Çiliz'deki aslında normal şartlarda uzun vadeli yatırım yapacaksam arzın tamamının salınması falan benim için de önemli. Fakat önemli olan benim uzun vadeli stratejime uygun fiyata, enstrümanın fiyatı gelmedikçe ben herhangi bir alım yapmam. Buradan döner giderse de gidebilir. Hiç sorun değil arkadaşlar. Çünkü yatırımcı kafasıyla buralarda takılıyorsan, sen de uzun vadeli yatırımcıysan, senelerini buna vermişsen, bir numaralı kuralı bilirsin. Fiyatın peşinden koşmasın. Fiyatın sana gelmesini beklersin. O zaman da rahat edersin. Çünkü almak istediğin bir enstrümanın almak istediğin fiyata ulaşması sevindirici bir olaydır. Eyvah daha da düşecek diye korkmazsın. Çünkü sen zaten almak istediğin fiyattan almış oluyorsun ki bizim stratejimize göre zaten 3 kademeli bir alım stratejimiz oluyor uzun vadeli işlemlerde. Çiliz'deki uzun vadeli 3 kademeli alım stratejimize bakarsak sen kendin oku rakamları. Bu 3 rakam bölge uzun vadeli 3 kademe alım stratejimize uygun bölge. Gelir ise buraya alırım ben Çiliz. Uzun vade için. Kısa vade için şimdi ona da bakacağım. Ama ilk önce benim için değerli olan, her zaman değerli olan uzun vadeli yatırımdır. Uzun vadeli yatırımla alakalı fiyatın bana gelmesini beklerim, inat ederim. Çiliz buradan gidecekmiş diyorlar, öyle olacakmış, böyle olacakmış, beni ilgilendirmiyor. Ortada dolaşan haberler, dedikodular, anlaşma dedikoduları veya anlaşmalar, gerçekten anlaşmalar beni hiç ilgilendirmiyor. Beni ilgilendiren bir tek şey var. Benim istediğim fiyata gelmesi. Gelmedi mi ben almıyorum. Gelecek demiyorum. Bak, bazıları Türkçeyi anlamakta gerçekten çok zorlanıyorlar. Görüyorum yorumlarda, ya da videoyu tam seyretmiyorlar, bilmiyorum. Gelir ise, gider isenin karşılığı gelirsedir. Yani bu Türkçe'de nasıl anlatayım? Gelecek diye bir şey yok. Yani öteki böyle işkembeden atan analistim diyen arkadaşlara alışmışsınız. Fal bakanlara fal bakıyoruz zannediyorsunuz. Fal bakmıyoruz. Gelecekten, gayipten haber vermek zaten hem günah hem ayıptır yani. Haddimize değil. O yüzden gelir ise alacağız diyoruz. Bu kadar basit. Sen yukarılardan almış olabilirsin. Canın sıkılıyor olabilir. Ya işte bak, bir yayıncı 0.029'a gelirse gelecek diyor zannediyorsun. Gelirse oradan alırım diyor. Gelir mi acaba diyorsun. Ben nereden bileyim? Gelirse diyorum zaten o yüzden. Oraya gelecek diye bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Gelirse alacağız. Uzun vadeli strateji Çiliz için gayet uygun bir strateji olabilir. 0.029'a gelirse ilk alımı da. İlk alımımı ben oradan yapabilirim Çiliz'le alakalı. Beğendiğim bir proje bu arada. Bir karakteri olan, çalışan bir proje. Yani gördüğüm kadarıyla çekinceler şöyle. Hani bir yerden sonra proje kalmayacak. Yani içeriye alacak. Bütün ünlü mesela futbol kulüplerini aldı buraya. İçeri alacak bir
yeni bir kulüp kalmayacak veya kırık dökükleri toplayacaklar diye. Bu da gelirlerin azalmasına neden olur diye. Sorun değil arkadaşlar. Başka yerlere el atar. Çünkü bu piyasada biliyorsun herkes moda olan her şeye atlayıveriyor. Bir bakıyorsun web 3'çü oluyorlar. Bir bakıyorsun yapay zekaya geçmişler. Bir bakıyorsun şimdi RVA projeleri birazcık hafiften hype başlayacak. Bir bakıyorsun herkes RVA'cı olmaya başlıyor. Anlatabiliyor muyum? Yani o yüzden merak etmeyin. Proje sahipleri bir şekilde çalışıyorsa proje yürür arkadaşlar ki bence Chiliz'in elinde çok 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 büyük imkanlar var arkadaşlar. Yani o yüzden geleceği olabileceğini düşündüğüm, eğer istediğim fiyatlara gelirse almaktan kesinlikle çekinmeyeceğim, uzun vadeli alımdan kesinlikle çekinmeyeceğim bir enstrüman olarak görüyorum. Peki kısa vadede bu arada bu grafik günlük ve kapanış, günlük kapanış grafiği. Çünkü günlük kapanış grafiğinin hem 200 günlükte hem 50 günlükte hem de trend açısından, trend çizgileri açısından çok daha iyi çalıştığı gözüküyor. Çünkü diğer çizgisel grafik baktığın zaman çok namüsait durumlara düşürebiliyor seni. Çünkü pek ne derler düzenli hareketleri yok arkadaşlar. Bayağı indir bindir söz konusu yani Chiliz'de. Trendsel açıdan bakarsak, trendsel açıdan şu an itibariyle Chiliz aldı. Çünkü aşağı yukarı 30 derecelik alçalan trendimize bakınca onun üzerinde kapanışı yaptıktan sonra şu anda yukarıda. Problem yok. Bu açısal trendlere, trend çizgilerine bakarsak da şu alttaki kavun içi trend çizgimizin geçtiği nokta kaç şu anda? 0.074 seviyesinin altında günlük kapanış yapmamasını isteyeceğiz. Ama buradan döner şurada bir kapanış yapar. Buradan tekrar yukarıda bir kapanış yapar. O zaman bu trend çizgisini, yükselen trend çizgisini gelip buraya koyuyorsun. Bu sefer onun altında kapanış arıyorsun kaçmak için. Açıkça söyleyeyim. Hani kaçacağın noktaları belirlemen gerekiyor. Birazcık yorucu bir enstrüman arkadaşlar. Al-satla alakalı. Gerçekten yorucu bir enstrüman. Sonuçta hepimiz insanız. Uyuyacağız, yatacağız. İşimiz gücümüz olacak dışarıda. Chiliz birazcık seni ekrana bağlayacak bir enstrüman gibi duruyor. Ki ben o tip enstrümanlarda gerçekten dayanamıyorum. Çünkü çok uzun seneler bu işlerin içindeyim. Böyle beni buraya bağlayacak, bilgisayar başına gece gündüz burada tutacak bir enstrümanda trade açmak gerçekten istemem arkadaşlar. Yani bu yaşam konforumuzu alt üst edecek bir durum. O yüzden sizin de en önemli şey huzur ve sağlığınızı ayakta tutmak. Para nasıl olsa kazanacaksınız. Yani ben bu tip bir kısa vade işlemlerle alakalı Chiliz'de ben kendi adıma bir girişimde bulunmam. 200 günlük hareketli ortalama bir nebze daha senin yaşam konforunu ayakta tutabilecek bir enstrüman. Çünkü onda 2 saatlik veya 4 saatlik kapanış arıyorsun ki Chiliz'de o da tutmuyor. Chiliz'de yine günlük kapanış aramak 200 günlüğe göre birazcık elzem gibi duruyor. Daha sağlıklı duruyor. Gece 3'te bakarsın kapanış 200 günlüğün üzerindeyse girersin, altındaysa çıkarsın. Rahat edersin. Değil mi? Kapanış ararsın. Şuradaki gibi ani hareketlere maruz kalırsan da Allah kolaylık versin. Bu tip ani hareketlerden sakınmak için de 200 günlük bantın altlarına bir yerlere bir sigorta amaçlı stop yazabilirsin. Bilmiyorum. O senin stratejin artık. Bir şey daha söyleyeyim. En önemlisi hiçbir zaman 200 günlük stratejiye göre işlem açıyorsan hiçbir zaman tek bir enstrümanda bu yapılmaz. En az 7-8 enstrümanı bu stratejiye bağlaman gerekiyor. 200 günlüğe uyumlu olan
enstrümanları tespit etmen gerekiyor. Açıkça söyleyeceğim, 200 günlüğe göre işlem açacaksam onu da Çiliz'de açmam. Yani gerek yok, çünkü ona çok uygun, çok güzel çalışan enstrümanlar var. Onlar da yaparım 200 günlük stratejimi. Onun içinde yok Çiliz 200 günlüğe göre. 50 günlükte vurkaç yapabilirsin. Yani birazcık parçalı bulutlu. Bir iki yerde bayağı seni yine şeye bağlamış, ne derler, ekrana bağlamış pozisyonda. O da çok zor arkadaşlar. Yani şeyi küçülttükçe, ortalamayı küçülttükçe gerçekten bu ekrana bağlanma durumu uzuyor. Açısal bir trendimiz daha var, uzun vadeli. O trend de bak şuradan geçiyor. Şu an itibariyle Çiliz'de 0.23 seviyesinden geçiyor. Aslında Çiliz'de gerçek bir yükseliş trendi başladı mı, başlayacak mı diyeceğin yer, normal şartlarda trende pek uyduğunu söyleyemem Çiliz'in. Yani standart bir enstrüman değil böyle trende göre işlem açacağın. 0.22-23 seviyesi Çiliz'de gerçekten yükselişin başlayabileceği, yani uzun vadeli yükselişin başlayabileceği bölge olarak duruyor. Bir tane de diagonal şeyimiz var, trendimiz var. Onu bak şeye göre aldım. Çizgisel grafiğe göre aldım. Diagonal grafiğimize göre de şu andaki 0.093 seviyesini yukarı doğru kırdığı zaman kırılım gelmiş ve buradan devam edecekmiş gibi durabilir. Ama hiçbir zaman her zaman ne söylüyorum? Özellikle kripto piyasasında trend çizgileri çekip de trend çizgilerinin sana söylediği şeyi kendine empoze etme. Çünkü burası kurtlar sofrası. Burada aslında çalışan şey vadeli piyasada aşağıya yukarı gelmiş emirleri bir şekilde toplamak, patlatmak, parayı öyle kazanmak sonuç olarak. Yani sen buradan kırarsa buradan gider mi eder mi dersin, burayı kırar. Baba yiğidin biri gelir, acayip bir işlem açar burada. Gelir stopu da buraya koyar. Bak sana söylüyorum, tahtanın sahibi dönüp bu parayı almadan yukarı gitmez. Mutlaka döner ve o parayı alır. O yüzden böyle hayallere falan kapılmayın. Trade yapıyorsanız küçük küçük karlarınızı alın kaçın, alın kaçın. Uzun vade başka bir şey. Uzun vadeli piyasanın geleceği veya gidişatı kısa işlemlerle belirlenmiyor arkadaşlar. Onların daha uzun vadeli yatırımcıların gelip ürünü alıp kilitlemesi veya işte cüzdanlara göndermiş olması gerekiyor. Sonuç olarak şu anda yani yukarılardan çiliz almış bir şekilde, çünkü buralarda bayağı güzellemişlerdi. Burada çok alan arkadaşımız var. Ben kendi açımdan söylüyorum, umarım gelmez. Yani ben almasam da sorun değil çilizi. 0.029 seviyesine umarım gelmez. Ben almam, buradan buraları kırar, alır eski zirvesini. Eski zirvesinin de üzerine gider. Onun için o arkadaşlar için dua ederim. Benim için sorun değil gelip gelmemesi. Ama ben kendi adıma yine söylüyorum. Kendi adıma söylüyorum. 0.029'a geldiği anda henüz daha ilk alımımı yaparım. Yani birinci 3 kademeli alım stratejimize göre birinci alımı ancak oradan yaparım. Senin de bu fikrin varsa, bizim bilmediğimiz etmediğimiz çiliz hakkında bilgilerin varsa bizle yorumlarda paylaşabilirsin veya bir video çekersin. Videonun linkini yorumlara yazarsın. Biz de destekleriz. Hiç sorun değil arkadaşlar. Bayağı bir video çektim. Bayağı sakin bir video çektim. Durum bundan ibaret. Yani gaza gelmeyin, fomolanmayın. Piyasa zaten 2024 senesi büyük ihtimalle yukarı doğru gözüküyor piyasanın geneli. Boğanın başlayacağı yıl olduğunu düşünüyorum 2024 senesinin. O yüzden gaza gelmeyelim. Çiliz zaten piyasaya
pek piyasayla hareket eden bir enstrüman değil. Gördüğünüz gibi ne 2000 nerede o? Ne 2023'ün başındaki böyle bazı enstrümanlarda özellikle Web3 ve yapay zeka enstrümanlarındaki sağlam yükseliş ve birkaç tane de Proof of Stake projelerinin bayağı sağlam yükselişi de hiçbir şekilde eşlik edememiş. Buradaki yükselişte de yine katman 1, katman 2'ler bayağı güzel primler yaptı burada. Chiliz yine eşlik edemedi. Belki bundan sonra bilmiyorum. Bundan sonraki ikinci dalga, çünkü birinci dalga eğer boğa başlamışsa ne bileyim Solana'da, Ada'da, Optimizm'de, Arbitrum'da bu gibi projelerde birinci dalga bitmiş oldu. Bunların ikinci dalgasına başlayacağı yerde veya daha önce Chiliz belki buralardan devam eder, kendi birinci dalgasını başlatabilir. Ya da dediğim gibi gelirse 0.029'dan dalgasına bakmam, ben alırım arkadaşlar. Durum bundan ibaret Chiliz'de. Güncel videolar çekmeye devam edeceğim. Canlı yayında soran arkadaşlara da bu videoyu izlemelerini söyleyeceğim. Avax'ta, Chiliz'de, efendime söyleyeyim Solana'da, Avax'ta, bunun gibi Avax'ı söylemiştim. Bu gibi major insanların daha çok ne derler, rağbet ettiği enstrümanlarda güncel videolar çekeceğim. Duruma bakacağız. Avax diyorum. Chiliz'de 200 günlüğü takip etmen fena olmaz senin adına. Ama dediğim gibi sadece Chiliz değil bu takip. Sadece Chiliz değil. Buna 7-8 enstrüman eklemek zorundasın 200 günlük takip ediyorsan. Aslında dün itibariyle benim 200 günlük bantın üzerinde kapanmış Chiliz. Bakalım 200 günlükte çalışacak mı? Ama 1, 2, 3, 4, 5. dalgası. İşte onların hepsini ne derler? Bu riskleri göze alman gerekiyor. Ona göre de risk ve kasa yönetimini çok iyi yapman gerekiyor ki buralarda helak olmayasın. 200 günlüğü kırdı, dalayım 20x, 10x, öyle bir dünya yok arkadaşlar. Her zaman sakin, tedbirli, ayaklar yere sağlam basarak işlemlerinizi yapmanız sizin açınızdan sağlıklı olacaktır. Durum bundan ibaret. Kendinize iyi bakın, sağlıcakla kalın. Önümüzdeki dönem umarım hepimizin yüzü çok güler. Hoşça kalın.